Merhaba, ben Erkan Özgür Yılmaz. Bugün Zeiss Distagon 15 mm f2.8 lensi inceliyor olacağız. Tekrar merhaba. Yaklaşık 3 haftadır falan video yapamıyorum. Ve video yapmayı çok özlemişim. İşlerimin yoğunluğu yüzünden bir türlü video yapma fırsatım olmadı. Aslında tek nedeni de bu değil tabii ki de. Bir tutorial'a takıldım. Onu yapmak üzere başka video yapmayacağıma söz verdim kendime ama aksilikler çıktı ve o tutorial'ı yapamıyorum şu anda. Ve bugün kaldığımız yerden review yapmaya devam edelim. Önümde 3 tane lens duruyor. Bir tanesi geçen hafta incelediğim IRIX 15 mm f2.4 lens. Sonra bugün inceleyeceğimiz Zeiss Distagon 15 mm f2.8 lens ve Nikon 14-24 f2.8G lensi. Bunların hepsi süper geniş açı lensler. Geçen bölümde IRIX'i inceledik biliyorsunuz. IRIX'i ne kadar beğendiğimden bahsetmiştim. Hem ergonomik olarak hem de fotoğraf kalitesi olarak. Ortalarda biraz Nikon'a göre keskinliği azdı ama onun dışında kenarlarda bayağı iyiydi ve chromatic aberration'da yoktu. Bugün Zeiss'in ergonomik özelliklerinden, sonra yapım ve malzeme kalitesinden, daha sonra da optik kalitesinden bahsediyor olacağım. Ama aynı zamanda bu diğer iki lensle de karşılaştırmalı olarak anlatıyor olacağım. Şimdi lensi daha önce IRIX'te yaptığımız gibi üstten başlayarak inceleyelim. Hemen lens kapağıyla başlıyoruz. Lens kapağı içinde metal yüzeyler birbirine çarpıp çizmesiyle kumaşla kaplanmış gayet normal bir silindirik kapak. Bu Nikon 14-24'ün kapağıyla birebir aynı. Yalnız Nikon'unki plastik, Zeiss'inki metal, tamamen metal, gövdeniyle aynı. Metal kapak hakkında duyduğum tek şikayet çok soğuk havalarda yani 0.6 derecelerde kapağın gövdeyle birlikte birazcık büzüşüp kendi kendine düşmesi oldu. Onun dışında bu gayet sıkı bir geçmeye sahip. Kolayca düşeceğini zannetmiyorum normal hava şartlarında. IRIX ile karşılaştıracak olursak IRIX'in kapağı nasıldı geçen bölümde gördüğümüz gibi plastik bir kapak ve normal bir lens kapağına benziyor. Bunlar gibi böyle silindirik bir şey değil. Önüne takılı veriyor. Şimdi parasoleye doğru geçelim aşağı doğru. Parasole bu lenslerde standart olduğu üzere çıkartılamıyor. Lensin üst kısmına bitişik bir parasoleyi var. Nikon 14-24'ün parasoleyine çok benziyor. Çok özel bir numarası yok dediğim gibi metalden. IRIX'inki nasıldı hatırlayacak olursanız plastik bir parasoleyi vardı. Parasoleyi taktığınız zaman üç lensi birbirine boyut olarak çok benziyorlar. 14-24 biraz daha büyük yalnız. Ve IRIX'in parasoleyi çıkartılabildiği için bunu ters çevirip daha küçük bir hacim kaplayan bir hale getirebiliyorsunuz. Okey, bu çok büyük bir avantajdı IRIX'te çünkü çantanızda taşırken boş yere bir hava boşluğunda taşımamış oluyorsunuz yanınızda. IRIX'te bunu güzelce çözmüşler. Aşağı doğru devam edersek lensin 95 mm bir filtre çapı var. Tıpkı IRIX'te olduğu gibi. Nikon 14-24'ün aksine hem Zeiss'e hem de IRIX'e filtre takabiliyorsunuz. Bu büyük bir avantaj. Hatta 14-24 yani zoom lense ihtiyacınız yoksa bence vazgeçmenize neden olabilecek bir avantaj. Çünkü buna kolaylıkla, belki ben tamam kolaylıkla demeyeyim, 95 mm filtre de kolayca bulunan bir filtre çapı değil. Ama en azından buraya filtre takabiliyorsunuz. Bunu Nikon 14-24'te karşılaştırırsınız. Aynı şey IRIX için de geçerli. IRIX'e de filtre takabiliyorsunuz. Onun dışında Zeiss'in ön elementi IRIX'ten birazcık daha büyük ama çok benzer kubbesel bir ön element var. Burada Nikon 14-24 ile karşılaştırırsınız. İkisi bence bu iki lenste ön element konusunda avantajlılar. Çünkü bu ön elementlere bir şey olma durumunda maliyeti daha düşük olacağını düşünüyorum. Daha küçük bir cam olduğu için ön elementlerinin. Lens çok sade bir lens. Manuel fokus bir lens olduğu için zaten üzerinde herhangi bir manuel fokus, otofokus switch'i gibi bir şey yok. Sadece bir fokus halkası var aşağı doğru ilerlediğimizde. Fokus halkası İlginç bir şekilde Zeiss'in diğer lenslerine göre çok kısa dönüş açısı var. 30 dereceye yakın. Nikon'da fokus halkasının dönüşü 30 derece civarında. Ben hep bundan şikayet ederim. Çünkü manuel fokus yapmayı zorlaştırır. Ve bunun tam tersine IRIX'te neredeyse 150 derece civarında dönen bir fokus halkası var. Şimdi ilginç yanı şu, Zeiss'in fokus halkası yumuşacık. Bayağı hakikaten de tek parmağınızla döndürebiliyorsunuz. Yağ gibi kayıyor.
IRIX'in fokus halkası çok daha sert. Bunun yeni bir lens olmasına bağlıyordum. Hatırlıyorsanız diğer videoda. Ve zamanla bunun açılacağını düşünüyorum. Şöyle bir durum oldu yalnız. Bu lensi kullanırken 85, 50, 100, 135 gibi lenslerde geniş bir aralıkta dönen fokus halkasını beğenmeme rağmen 15 milimetredeyken ben mesela IRIX ile fokus yapmakta birazcık zorlanmıştım. Çünkü 15 milimetre çok geniş açı bir lens ve neredeyse birkaç metreden sonra her şey en açık diyaframda bile fokusta olmaya başlıyor. Ve fokusunuzu yaparken ilerlemekte biraz zorlanıyorsunuz. 150 derece çevirmekte biraz zorlanıyorsunuz. Yani idealinin 30 derece olmadığına eminim ama daha sonradan bu lensi kullandığımda IRIX'in de çok fazla dönmeye ihtiyaç duyduğunu fark ettim. Ayrıca fokus halkası tıpkı IRIX'te olduğu gibi hem sonsuz hem de yakına gelince tıklayıp duruyor. Daha fazla dönmüyor. Yine aşağı doğru indiğimizde fokus skalasını, diyaframlara göre fokus aralığının nerede olduğunu gösteren skalayı görüyoruz. IRIX bu konuda bence ergonomik olarak çok daha başarılıydı. Üzerine çok fazla bilgi alabildiğiniz bir fokus halkası var. Zeiss buna göre karşılaştırırsanız çok daha sade. Nikon'da fokus halkası dönmeye devam ediyor bu arada. Onu atlamadan devam edeyim. Ve fokusun nerede olduğunu böyle bir pencereden görüyorsunuz. Tabii bu lensin stopları olmadığı için böyle bir pencere yapmak zorunda kalmışlar. 3 lens arasında tek otofokus lens tabii ki de 14-24 bu arada. Diğer 2 lens manuel fokus ama her ikisini de gayet rahat bir şekilde manuel fokus olarak kullanabiliyorsunuz. Biraz önce bahsettiğim fokus halkasının çok dönmesi durumu dışında. Şimdi biraz daha aşağı inersek burada diyafram halkasını görüyorsunuz. Bu Nikon'un D tipi lenslerde ve öncesindeki lenslerde olan halkanın aynısı, benzeri. Buradaki butona basarak diyaframı değiştirebiliyorsunuz. Eski filmli makineleri taktığınız zaman diyaframı buradan kontrol edebilmenizi sağlıyor. Ama diyaframı makine içerisinde elektronik olarak kontrol edecekseniz bu halkayı F22'ye getirmeniz gerekiyor. Arkaya doğru devam ettiğimizde arkada hiçbir numarası olmayan bir arka element var. IRIX'te olduğu gibi buraya filtre takamıyorsunuz arka tarafa. Yani filtre için sadece ön taraflı limitlisiniz. Standart bir arka kapağı var IRIX'in tersine ve böylece gövdenin nasıl özellikleri sahip olduğu hakkında da konuşmuş olduk. Çok bir numarası yok anlattığım gibi. IRIX çünkü hatırlarsanız bir önceki videoda anlat bitmiyor yani. Ergonomik özellikleri. Ben o videoyu izlemediyseniz kesinlikle izlemenizi isterim. Acayip bir lens IRIX ergonomik açıdan. Makine üzerine taktığınızda gayet dengeli. Bu lenslerden çok da farklı olmayan bir tutuş sağlıyor size. Gayet güzel. Çok rahat. Yapım kalitesine geçecek olursak birazcık bütün lens tamamen metalden yapılmış. Çok sağlam bir his veriyor. İnternette bazı yerlerde okuyorum. Neden metal lensleri bu kadar seviyorsunuz? Bir yere düşürdüğünüzde o metal eğiliyor olacak. Plastik olsa biraz esneyip kendine gelecek diyor insanlar. Haklı olabilirler. Ama metal lenslerde böyle bir daha keskin tasarlanmış, daha özenli tasarlanmış bir cihaz hissi veriyor tabii ki. Biraz malzeme kalitesinden, ergonomik özelliklerinden bahsettikten sonra hemen hızlıca optik kalitesine geçebiliriz. Lenste açıkçası çok uzun süreler fotoğraf çekme imkanı bulamadım. Dediğim gibi işlerimin yoğunluğu nedeniyle test yapmaya ayırdığım vakit diğer lenslere göre daha azdı. Keskinlik testini en sona bırakıyorum. Çok can alıcı bir nokta çünkü o. Ghosting ile başlayalım. Böyle çok parlak bir ışık kaynağına koyu bir zemin üzerine bakacak olursanız işte güneşe mesela bir duvarın kenarından bakmak gibi. Güneşin yansımalarına ghosting diyoruz biliyorsunuz. Lensin içerisinde çeşitli yansımaları. Ghosting performansına bakacak olursak Zeiss bu iki lensten de bayağı iyi. Bu arada IRIX lensin neutrino coating diye bir kaplaması var lens camlarında. Ghosting'in çok az da olduğunu iddia ediyor. Ama ben yaptığım testte Nikon 14-24 ile aynı sonuçları elde etmiştim. Zeiss için yaptığım ghosting testlerinde ise en iyi lens Zeiss çıktı. Çok başarılı. Hakikaten de bayağı güneşe karşı fotoğraf çektiğinizde bile minimal parlama yapıyor. Focus breathing testine geçecek olursak bu 3 lens arasında en iyi focus breathing performansı olan lens IRIX lens. Ondan sonra Zeiss geliyor. Nikon ise berbat. Bayağı o kadar focus breathing yapıyor ki artık 14 mm ya da 15 mm ile çekmediğinizi hissediyorsunuz. Video konusunda özellikle mesela
Zeiss ve IRIX bayağı başarılılar. Koma'dan bahsedelim biraz. Koma bildiğiniz üzere parlak ışık kaynaklarının özellikle kenarlarda birer kedi gözüne ya da birer artı işaretine dönmesi optik kusuruna deniyor. Özellikle yıldız fotoğrafı falan çekecekseniz koması çok olan bir lensle yıldızları böyle nokta olarak gösteremiyorsunuz. Bu da tabii ki de yıldız fotoğrafı çekmek isterken pek karşılaşmak istemediğiniz bir problem. Güzel haber, bu 3 lens arasında en iyi koma performansı Zeiss'ta var. Hem Nikon hem IRIX birbirine çok yakınlar. Evet, koma konusunda en iyi lens bu ama yine de noktasal bir ışık kaynağı yine kenarlarda nokta olarak kalamıyor bu lenste bile. Koma testlerini daha sonradan tekrarladığımda şöyle bir şey fark ettim ki Zeiss lensin bir field curvature var. Yani fotoğrafın hem ortasına hem de kenarına aynı anda net hale getiremiyorsunuz. Ortayı netlediğinizde kenar bozuluyor, kenarı netlediğinizde orta bozuluyor. Ve kenarlar için fokusu ayarladığımda koma performansının iyileştiğini gördüm. Ayrıca ne Nikon'da ne de IRIX'te bu tarz bir field curvature problemi yok. Vignette konusuna geçelim. Hatırlarsanız bir önceki IRIX videosunda deli gibi vignette yaptığından bahsetmiştim. Hele 2.4'teyken. Nikon vignette konusunda bayağı iyi. Sürpriz bir şekilde Nikon'dan sonra IRIX geliyor. Hem de f2.4'teyken IRIX Zeiss'e göre daha az vignette yapıyor. Böyle bir şey olacağını tahmin etmiyordum doğrusu. Bu ilginç bir nokta oldu. Chromatic Aberration yine sürprizlerle dolu bir test. Chromatic Aberration konusunda en kötüsü Nikon. Ondan sonra hemen onun ardından benzer bir performansla Zeiss geliyor. Ama Chromatic Aberration diye bir problemi olmayan tek lens IRIX lensimiz. Kesinlikle ne kenarda ne ortada hiçbir yerde bir Chromatic Aberration yapmıyor. Mesela siyah beyaz bir şey çekiyorsanız siyah beyaz kalıyor. Zeiss ya da Nikon'la siyah beyaz bir şey çekiyorsanız Zeiss'te yeşil kırmızıya, Nikon'da da mavi sarıya dönüyor. Çok ilginç bir şekilde. Chromatic Aberration konusunda IRIX en iyisi yani. Ve gelelim can alıcı noktaya, keskinlik. Şimdi keskinlik konusunda tabii ki de yani Zeiss bütün lensleri keskinlik konusunda diğer marka lenslere göre hep öndedir. Burada da sonuç değişmiyor. Zeiss keskinlik konusunda genel itibariyle hem Nikon hem IRIX'ten daha önde. Ama hem orta ve kenarlar hem de değişik diyaframlarda bu işin nasıl olduğuyla ilgili biraz daha açayım bu noktayı. Ortalarda Zeiss ve Nikon bütün diyaframlarda birbirleriyle aynılar. Aynı kalitede görüntü sergiliyorlar. IRIX f2.4'te, f2.8'de ve f4'te bu ikilinin gerisinde kalıyor. f5.6'da bunları yakalıyor ortada. Artık aynı görüntüler var. f8, f11, 16, 22 bu 3 lenste de aynı. Yani 5-6 itibariyle ortada bu 3 lensin birbirinden bir farkı yok. Kenara gelirsek işler biraz değişiyor. Kenarlarda Zeiss bütün diyaframlarda neredeyse en keskin lens. Onun ardından kenarlarda IRIX geliyor ve ardından da Nikon. Şimdi diyafram sayacak olursak bu durum f2.8'den 5.6'ya kadar böyle. Yani birinci kenar performansı Zeiss'ta, sonra IRIX'te, sonra Nikon'da. f8 gibi Nikon daha önce de anlattığım gibi IRIX'e geçiyor keskinlik konusunda. Zeiss'e yetişemiyor hemen hemen ama böyle bir kıl bir fark var. Çok büyük değil. f11 gibi yine bu iki lens bir kıl daha keskinler IRIX'ten. Zaten diffraction etkisi yavaş yavaş başlamış oluyor f11 gibi. f16'da da bu üç lensin birbirine arasında bir farkı yok. Sadece chromatic aberration yapan iki lensimiz var. Zeiss ve Nikon. IRIX'in chromatic aberration yok ama keskinlik açısından bakarsanız reel olarak birbirlerinden bir fark yok. F22'de de bu durum aynen böyle devam ediyor. Hem F16 hem F22'de diffraction etkisiyle lensler zaten biraz yumuşuyorlar. Biraz da bayağı yumuşuyorlar. Keskinlik hakkında söyleyeceğim şeyler de bu kadar. Onun dışında bir şeyler unuttuğumu hissediyorum şu anda. Ne unutuyorum acaba? Bahsetmeyi unuttuğum bir şey var ve neyi unuttuğumu daha sonradan tabii ki de hatırladım. Lenslerin distortion'ından hiç bahsetmemişim. Distortion performansına bakacak olursak en iyi lens IRIX, ardından küçük bir farkla Zeiss geliyor ve bu her iki lensin de neredeyse distortion'ı yok diyebiliriz. Ve en kötü performans da Nikon 14-24'tü. Şimdi bu testte de 3 lensi birbiriyle karşılaştırdığımız zaman optik olarak, malzeme kalitesi olarak ve diğer sunduğu bütün özellikler açısından yine IRIX
Bu 3 lens arasında böyle parıl parıl parlıyor. Güneş gibi gözümü alıyor artık, tamam mı? Yani $3000'lık bir lens bu lens. Ve bu da $1600 civarında bir lens. IRIX'e 2 tane versiyonu var. $450 ile $650-700 arasında fiyatları satılıyor. Biri plastik, biri metal. Ve IRIX lens bu ikiliden hiç de aşağı kalmıyor. Optik performansı, ergonomik özellikleri özellikle bu lenslerden çok çok daha iyi. Malzeme kalitesi mükemmel. Şaşırtıcı bir şekilde IRIX çok önde. En yüksek kaliteyi istiyorsanız tabii ki de ve parayla ilgili bir sıkıntınız yoksa, zenginsiniz yani. Alacağınız lens tabii ki de bence Zeiss, ama yaklaşık 8'de 1'i, 7'de 1'i fiyata alacağınız böyle bir lensle de neredeyse bu kaliteyi elde ediyorsunuz. Evet, bugün başka bir muhteşem lensi incelemiş olduk. Çok pahalı, çok kaliteli bir lens. Ve rakibi olabilecek diğer 2 lensle karşılaştırdık. Bence karşılaştırılabilecek en güzel lensler de bunlar. Özellikle IRIX ile Zeiss'i karşılaştırmayı çok istiyordum. Çünkü her ikisi de 15 mm ve diyafram açıklıkları da çok yakın birbirlerine. 2.4 ve 2.8. Nikon ise efsane bir lenstir. 14-24 zoom lens olmasına rağmen prime lenslerle kapışan bir lens gördüğünüz gibi. Ve bu karşılaştırma aslında biraz Zeiss videosu olmasına rağmen burada da IRIX'in ne kadar parladığından, ne kadar iyi bir lens olduğundan tekrar bahsetmiş oldum. Bugün Zeiss Distagon 15 mm f2.8 lensin incelemesini yaptık. Bir sonraki videoda umuyorum Nikon 24 f1.4 lens review ile karşınızda olacağım. Lütfen o videoyu kaçırmayın. Lütfen videomu likelayın ve paylaşın. Ve hala kanalıma üye olmadıysanız lütfen üye olun ki yeni bölümler yaptığımda size otomatik olarak haber gelsin. Aşağıdaki subscribe butonuna basıp çan şeklindeki butona da bastığınız zaman her yeni video yaptığımda haberiniz olacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Yaptığım videoların kalitesini ve içeriğini beğeniyorsanız ve gelecekte de bu tarz videolar yapmamı istiyorsanız lütfen Patreon sayfamı ziyaret edip destekte bulunun. Yaptığınız destek sayesinde çorbada sizin de tuzunuz olacak ve bu kanalın devam ediyor olmasını sağlayacaksınız. Desteğiniz için şimdiden çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.